Bir imparatorluk düşün. Yüzyıllarca dünyayı titreten bir orduya sahip. Ama bir gün o ordu imparatorluk için en büyük tehdit haline geliyor ve devlet kendi ordusunu yok etmek zorunda kalıyor. Bu olayın adı Vakai Hayriye. Her şey Osmanlı'nın en güçlü gücüyle başladı. Yeniçeriler. Başlangıçta onlar imparatorluğun en disiplinli askerleriydi. Sadece savaş için yetiştiriliyor, devletin mutlak otoritesine bağlı kalıyorlardı. Ama zamanla bu sistem bozuldu. Artık ocağa dışarıdan kurallara aykırı kişiler alınmaya başlandı. Askerlik dışında işlerle uğraşmalarına göz yumuldu. Evlenmeleri, ticaret yapmaları normal hale geldi. Ve böylece Yeniçeriler bir ordu olmaktan çıktı, İstanbul'da güçlü bir çıkar grubuna dönüştü. Bu değişim devleti içten sarsmaya başladı. İsyanlar arttı. Padişahlar tahttan indirildi. Devlet adamları öldürüldü. En küçük reform girişimi bile kanla bastırıldı. Artık Osmanlı'da şu gerçek konuşuluyordu. Devleti yöneten padişah mı, yoksa Yeniçeriler mi? Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri 3. Selim dönemiydi. 3. Selim modern bir ordu kurmak istedi. Avrupa tarzı eğitim, disiplin ve düzen getirmeye çalıştı. Ama Yeniçeriler bunu tehdit olarak gördü. İsyan ettiler ve sonunda kendi padişahlarını öldürdüler. Bu olay herkese bir şey gösterdi. Yeniçeriler artık sadece bir askeri güç değil, kontrol edilemeyen bir yapıydı. Yıllar sonra tahta çıkan 2. Mahmut bu gerçeği çok iyi biliyordu. Doğrudan saldırmanın ne demek olduğunu da. Ama geri adım atarsa devletin çökeceğini de biliyordu. Bu yüzden farklı bir yol seçti. Önce güçlü bir zemin hazırladı. Halkın desteğini kazandı. Din adamlarından fetvalar aldı. Yeniçerilerin ne kadar tehlikeli olduğunu herkese gösterdi. Sonra bekledi. Doğru an. Ve o an geldi. Yeni bir ordu kurulacağı duyuruldu. Bu aslında bir kıvılcımdı. Yeniçeriler yine isyan etti. Ama bu kez karşılarında hazırlıksız bir devlet yoktu. Yıl 1826, İstanbul'da sokaklar karıştı. Yeniçeriler Et Meydanı'nda toplandı. Kazanlarını devirdiler. İsyan bayrağını açtılar. Ama bu kez devlet geri adım atmadı. 2. Mahmut sancak-ı şerifi çıkarttı. Bu halkı ve tüm sadık güçleri savaşa çağırmak demekti. Halk, ulema ve askerler padişahın yanında toplandı ve emir verildi. Ateş! Toplar Yeniçeri kışlalarına çevrildi. Kışlalar bombalandı, yangınlar çıktı, kaçanlar yakalandı, binlerce Yeniçeri öldürüldü. Sağ kalanlar ya sürgün edildi ya da idam edildi ve yüzlerce yıl boyunca Osmanlı'nın bel kemiği olan o ocak tamamen kapatıldı. Bu olaydan sonra sadece bir ordu yok edilmedi. Bir zihniyet sona erdi. Yerine modern bir ordu kuruldu. Devlet yeniden merkezileşti. Padişahın otoritesi güçlendi. Ama bu değişimin bedeli ağırdı. Ve bu olaya şu isim verildi. Vakai Hayriye. Yani hayırlı olay. Ama tarihin derinlerinde yatan gerçek daha serttir. Bir güç kontrolsüz büyürse, bir gün kendi sahibine karşı döner. Osmanlı'nın en büyük hatası o gücü zamanında kontrol edememekti. Ve en sert kararı onu yok etmek oldu. Çünkü bazen bir devleti kurtarmak için kendi içindeki en güçlü şeyi yok etmek gerekir.